iddialı dizi ve programların adresi ATV'de birbirinden ilgi çekici konu ve konuklarla karşınızdayız. İşte sizleri bekleyenler. Uluslararası Öğrenci Film Festivali etkinliklerine gidiyoruz. Jüri koltuğundaki Mert Yazıcıoğlu ve Mahsin Merabet'le keyifli röportajlar. Ben de jüri olarak aldıkları için çok mutluyum. Jüri üyesi olduğum için de ayrıca çok gururluyum. Ama en çok baktığım şey de hikaye oldu galiba. Şu an öyle bir ayrım yapamam. Hepsi çok güzel filmlerdi çünkü. Festivalin gala gecesinden çok özel detaylar için bizimle kalın. Bu hafta ATV ekranının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'ın iki güçlü karakteri Nilüfer Hatun ve Prenses Asporç arasındaki gerilimi masaya yatırıyoruz. Sevdiği adamı da paylaşmak zorunda kalan bir Nilüfer var ortada. Kolay olacağını sanmıyorum ben. Hemen kabulleneceğini de düşünmüyorum. Aşk, Ortada büyük bir Nilüfer Orhan aşkı var. Bir yandan kendisine bir güveni, bir hayranlığı da var. kıskançlık ve rekabet. Bu çatışma ve bu rekabet diyeyim biraz uzun sürebilir. Arasında bir kıskançlık durumu da var. Kadın dayanışması ve gelecek günler. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gonca ikinci kadın sevmiyor. Bunu bir anlayalım. Çok daha zor karar verme döneminden geçecek. Aslında Orhan onun tek ailesi konumuna geçiyor. Bu röportajlar kaçmaz. Bizden söylemesi. Merakla bekleyin diyorum. Hepsi birazdan Dizi TV. Antep'te düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 10. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'ne götürüyoruz. Ünlü isimlerin de yer aldığı etkinlik öncesi turumuza tarihinden gerçekleştirildi. Mehmet Bozdağ'ın jüri başkanlığını Mert Yazıcıoğlu, Mahsin Merabet, Tamer Levent ve Yan Film başvurusu yapıldı. Birbirinden farklı ve birbirinden güzel filmler izledik ve bu filmlerin gün geçtikçe seviyesinin arttığını gördük. Öğrenci arkadaşlar daha iyi filmler çeker hale gelmişler. Öncelikle bu bizi mutlu etti. Dünya çapında büyük projelere imza atıyoruz. Dünyanın birçok bölgesine dizi ihracatı yapıyoruz. Ünlü sinemacılarımız çıkıyor. Bu milletin, bu medeniyetin, bu toprakların büyük hikayeleri var. Onları anlatacak genç kadroların çıkması gerekiyor. Bu noktada da bir aylı umut vaat ediyor. Biz de ümitliyiz. Bütün herkese canı gönülden teşekkür ederiz. Orhan'ın iki başarılı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ve Mahsin Merabet'e mikrofon uzatmak hem Gaziantep hem de festivalle alakalı duygularını almak istiyoruz. Ben en son 12 sene önce geldim Gaziantep'e. O yüzden çok heyecanlıyım bir daha geldiğim için. Çok önemli bir festival olduğunu düşünüyorum. Beni de jüri olarak aldıkları için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım bir de. İlk defa Gaziantep'e geliyorum. Şu an daha göremedim ama birazdan ufak bir gezi yapacağız. Böyle bir festivalin jüri üyesi olduğum için de ayrıca çok gururluyum. Bakalım Mert Yazıcıoğlu ve Mahsin Merabet filmleri nasıl bulmuşlar ve değerlendirmelerini hangi kriterlere göre yapmışlar? Açıkçası benim oyuncu olduğum için, aynı zamanda bir film sever olduğum için bana ne hissettirdiğine baktım. Evet, tekniğe de baktığım oldu. Evet, ışığa da baktığım, mizansen, ışık, tasarımına baktığım oldu, senaryosuna baktığım oldu. Aslında bunlar bir 5-6 kategoriye ayırıp öyle değerlendirdim diyebilirim. Ama en çok baktığım şey de hikaye oldu galiba. Hepsi çok güzeldi. Çok gurur ve hani ilham da aldım ve çok gururluydum izlerken. Çok ülkeden işte film vardı. Çin'den vardı, Tunus'tan, Filistin'den, Hollanda'dan vardı ve hepsi gerçekten dediğim gibi Türkiye'de çekilen filmler de çok güzeldi. Şu an öyle bir ayrım yapamam. Hepsi çok güzel filmlerdi çünkü. Hepsinde yani hepsine çok dikkatli izleyerek yani kendimce değerlendirmeye çalıştım. Üç gün süren festivalde öğrenciler hem jüri üyeleriyle hem de sinema dünyasının sevilen isimleriyle söyleşiler gerçekleştirdiler. Genç yaşımdan beri evet çalışıyorum ama mesleğim de benim yaşımla beraber yürüyor aslında. Ben 18 yaşında olsaydım Orhan'ı oynayamazdım. Evet. Ya da şu an 18 yaşında bir adamı oynayamam
gibi bir denklem olduğu için aslında mesleğimle benimle beraber büyüyor gibi hissediyorum ben. Hayali bir karakter değil, gerçekten bir bir tarihi bir figür Nilüfer Hatun. O yüzden sorumluluk. Ama dediğim gibi ben tarihe de biraz merakım olduğu için çok araştırdım, çok anlamaya çalıştım, hissetmeye çalıştım. Her insan başta bir yazardır. Neyin yazarıdır? Kendi hikayesini yazarıdır. Ben 20 yaşlardaki bir hayal kuruyordum. Hayalime ulaştım. Allah nasip etti. Şimdi hepinizin çok güzel hayalleri var. Aslında siz de kendi filminizin hikayesini yazıyorsunuz şu an. Festivalin gala gecesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi mütildi. Kuruluş Orhan severler ekran başına. Macera yüklü yapımın birbirinden değerli aktrisleriyle yaptığımız röportajlarımızda karşınızdayız. Bu hafta Orhan Bey Prenses Asporç evliliğini ve karakterlerde uyandırdığı yansımaları konuşmak istiyoruz. Sevgili Alina Boz ve Mahsin Merabet'e Nilüfer Hatun ve Asporç arasındaki gerilimi sorarak başlıyoruz. Yani Nilüfer'le Asporça arasındaki duyguyu tabii tek bir şeye indirgemek çok doğru olmaz. Sonuçta iki çok güçlü kadın ve sevdiği adamı da paylaşmak zorunda kalan bir Nilüfer var ortada. İşte aralarında tabii ister istemez bir saygı da olmak zorunda ama arasında bir kıskançlık durumu da var. Evet, biraz yumuşadıkları oluyor. Artık birbirlerini daha iyi tanıyorlar. O yüzden de dengeler biraz değişecek ama tam da yumuşayacaklar diyemeyeceğim sanırım. Spoiler olmasın. İyi kadınlar ama tabii ortada bir Orhan var ve ortada büyük bir Nilüfer Orhan aşkı var. Çok kolay olacağını sanmıyorum ben Nilüfer için. Böyle çok hemen kabulleneceğini de düşünmüyorum. O yüzden tabii bu çatışma ve bu rekabet diyeyim biraz uzun sürebilir. Hatun tecrübesi ve bilgeliğiyle ailenin her zaman başında. Devletin büyümesi, güçlenmesiyle sorumlulukları artan Mahlun Hatun'un Nilüfer Hatun ve Asporça çatışmasındaki tavrı nasıl olacak merak ediyoruz. Şimdi Mahlun Hatun benim diziye girişimle tabii yaşı daha büyüdü. Başta daha sert kuralları vardı. Osman Bey'in gidişinden sonra daha koruyucu, kollayıcı ve birleştirici bir unsur haline geldi benim hissettiğim. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kendi yaşadığı deneyimlerden de yola çıkarak orta yol buldurmaya çalışıyor. Ara bulmaya çalışıyor gibi geliyor bana. Mahlun Hatun'un Asporça'ya onu anlayan bir taraftan yaklaştığını hissediyoruz. Aslında kendisi de Asporça gibi ikinci gelen kadın olduğu için onu hem anlıyor hem küçük ufak tefek uyarılarda bulunmaya çalışıyor hem de Nilüfer'i dengelemeye çalışıyormuş gibi geliyor bana. Sanırım biraz zaman alacak aralarındaki uyum. Biz de bunu bence zevkle izleyeceğiz. Merakla bekleyin diyorum. Sarayın biraz karıştığını söyleyebilirim. Öncelikle o zaman şunu söyleyeyim başka olarak. Gonca ikinci kadın sevmiyor. Hani bunu bir anlayalım çünkü Osmanlı döneminde de Begüm karakteri vardı. Osman'a aşık olarak gelmişti. Ona da çok sinirlenmişti mesela. Öğrenmişti durumu. Önce o öğreniyordu ve çok sinirleniyordu. İkinci kadın sevmiyor Gonca. Hani onu söyleyebilirim ve normal hayatta da arkadaşının böyle başına bir şey gelse çünkü Nilüfer'le birbirine çok kenetlendi iki karakterde. Hani kardeşi gibi görüyor zaten. Bir kız kardeşi yok. Onun da kız kardeşi hain ve birbirine tutunuyorlar aslında. Öyle bakarlarsa anlayacaklardır diye düşünüyorum durumu. Buradan değerlendirsinler. Şöyle, Orhan'la Asporça da çok derinlikli iki karakter. Onlar da sonuçta devletlerine aşık olan iki karakter. Dolayısıyla bence Asporça Orhan'a sadece duygusal anlamda bir bağ hissetmiyor. Bir yandan bölümler geçtikçe kendisine bir güveni, bir hayranlığı da var. Yani biraz şu aşk meselesini seyirciye bıraksak ve bakalım onlar ne hissediyor onu görsek daha keyifli olacak sanırım. Son olarak iki güzel oyuncumuz Mahsin Merabet ve Alina Boz'dan gelecek günler tüyosu almak istiyoruz. Genel olarak ben Nilüfer Hatun'la ilgili tüyo verecek olursam çok daha zor karar verme döneminden geçecek ve duygusal olarak çok daha sınanacak diyebilirim. Özellikle bu Asporça mevzusu. Aynen öyle.
Aslında Orhan onun tek ailesi konumuna geçiyor. Yani yavaş yavaş değişimler oluyor. Aslında artık kendini daha güvende hissediyor Orhan'ın yanında. Biraz daha sporcu, biraz da durumu kabullenmeye başladığı bir noktadayız. Ama işte sadece duygusal bağ olarak değil, bence altında birçok duygu var. Yani işte güven olsun, hayranlık olsun, birazcık artık ailesi olarak kabullenişi olsun. Bunlarla beraber duyguları gittikçe değişiyor.